bir yılda çok fazla saç rengi atlattık ve saçımızın geldiği nokta yıpranmanın da dibi, tamam mı? Sağlam yıprandı. Bizi durdurur mu? Durdurmaz. Daha böyle sakin bir hale gelmesini istiyorum. Bakırla başa çıkılmadığını fark ettim. Bakır şöyle bir saç. İlk boyadığında çok güzel duruyor ama diplerin geldiği zaman böyle bir şey moduna giriyorsun. Mevzu mu var? Gelip döveyim seni tarzı bir tiplemeye bürünüyorsun. Yani böyle birazcık kötü duruyor ya. Yani kötü duruyor, şey duruyor. Böyle birdenbire çok bakımsız görünüyor. Çok zor bir saç. Böyle ufak suratlı olanlarda falan öyle değil, fark ettim ama şu an bende çok kötü duruyor. Uçlarım çok açtığımız için, sarıdan açtığımız için yıkadıkça olabildiğince açılıyor. Diplerime artık açıcı sürmüyorum, saçlarım çok yandı diye. O yüzden açamıyor kendini yeteri kadar. Ben de yapay zekaya sordum, dedim ki ne yapacağız? Bana dedi ki 831 al, bir tane de 9 al. %75 831, yüzde geri kalanı kadar da 9 koy dedi. 25 maksimum %25 koy dedi. Ama yoktu. Hemen orada hızlıca sordum ve dedim ki bunlar var, hangilerini alayım? C-Color diye bir markada 8.0 vardı. Bir de 8.3 vardı. Yani bizim bir 8.1'imiz eksik kaldı bu hikayeye göre. Neyse, bir de bana demişti ki böyle bir güzel 9.2 falan bir toner cila bulursan al, yüzüne frame atarız demişti. 9.2 PA aldım ben, pembeyince. Ne olacak, neye dönecek, şimdi ne gelecek hiçbir fikrim yok. Bu markanın da daha önce cilalarını kullanmış olmakla birlikte hepsini kendim satın aldım. Reklam değil zaten, bu markanın kimseye reklam verdiğini görmedim, neyse. Neye benzeyecek hiçbir fikrim yok. Şundan ana ürünümüz bu. Bunu kullanacağız. İşte %70 buysa %30 da bu kullanacağız. %60'a %40 demiş. Beklenen sonuç bakırdan bal 5 kumralığına daha soft, daha pahalı. Turuncu sertliği kırılmış, ışıltılı. Hadi onun önerisine uyalım. Yani şöyle, saçım kötü bir durumda aslında. Şu an çok renk var çünkü aktı. Daha boyayalı bir ay olmadı özünde. Bak şuralar güzel görünüyor ama diplerim çok kötü. Dahası saçımın önleri çok yanık. Tarayalım. Ya önleri acayip çitişleniyor. Buna siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Ben küçüklüğümden beri buna çitişlenmek diyorum. Yani eğer lügatınızda çitişlenmek diye bir şey yoksa bunu katmak isterim size. Saçların acayip hızlı karışması olayına artık nereler bilmiyorum. Bize nereden gelmiş bilmiyorum ama bizim buralarda, bizim evde çitiş olmak, çitişlenmek. Şu an yapacağım şey, şu saçımı 4 parçaya böleceğim. Eskiden acemiydim. Direkt böyle laps diye dalıyordum önden ya da arkadan. Artık bilgeyim. Saçımı 4 parçaya bölüp öyle ilerleyeceğim. Şöyle. Elim 2... Bak arkası çitişti şu an işte. Tamamen mentali toplamaya çabalıyorum. Ve saç her şeyin güzel başlangıcı gibi geldi. Yani işte yeni ev sonrası yeni bir saç neden olmasın ki? Benim zaten hep böyle şeylerim şeyde gelir. Yeniliklerde yeni yaş, yeni ev falan. 2'ye böldükten sonra şöyle arkadan, tam ortadan bir. Aslında bu kadar yıpranıklığa rağmen de maşallah 2 kutu var. Bak, oha çok ekonomikmiş bu. O halde şöyle yapacağız. 60'a 40 dedik. Şimdi anlamadığım şey şu. Oksidan bir tane var. İkinci için oksidan alın mı demek istiyor. Bu %9'muş. Bende oksidan var da %6 var. O zaman şöyle yapalım. Koyalım birer paket ölçülerini. Baktık yetmiyor benim saçlar çünkü ince telli ve bol. %6 ile hani geri kalanını yana böyle karıştırırız. Şimdi 8'in tamamını koyacağım. Ve bunu %60 kabul edeceğim. 8.3'ün birazını göz kararı bırakacağım. Onu da %40 kabul edeceğim. 8.3'ü de yani %40 olacak. Buradan sonrasına falan sıkarım. Kadar sıkacağım. Farklılar. Yapıları farklı. Şu güzel olmuş. Bak üzerinde 8.3 yazıyor. Bir takım boyayı karıştırmak isteyen komiksizlere, espri anlayışsızlara önlem. Şurası full kaldı. Herhalde oldu. Yani yeter ki elimde boya da kalmış olacak. Ne kadar iyi oldu. Aslında bu üstümdeki çok güzel, hiç kirletmek istemiyorum ya. Tam Türk iş. Burasını değiştireyim. Çok tipim kayık bir video. Şöyle güzelce karıştıralım. Beyaz halıma dök. Bunun yeri normalde banyo. Hemfikiriz sizinle ama size böyle göstermek istedim. Chat'cim dedi ki, hani benim bir kuaför dostum var. O bunu izleyince çok kızacak. Bundan sonra bir şey danışacağımda chat'e danış diyecek. Chat'cim dedi ki 10 dakika diplerinde durması yeterli. Sonra tamamını boya. Onda da işte maksimum 25 dakika, 15-20 dakika tut. Yıka hemen dedi. Çok koyulaşır yoksa dedi. Okey. Aslında şu an sıkıntımız ne biliyor musunuz? Şurada masa var. Şöyle koysam hayat daha kolay olacak. Sizi şöyle götürsem biraz. Daha iyi sanki her şey. Hadi bakalım.
İlk part bitti. Evet. Şimdi ben solak olduğum için bu taraf daha tersime geliyor. Ben bu videolara bir Mr. Beast'miş gibi dublaj eklemeye başladım. Dişlenmeyi mesela nasıl ekleyeceğim? Acayip kaşınıyor. İnanamazsınız şu an arkası. Nereye geldikçe aslında daha detaylı aralardan ayırmak gerekiyor. Çünkü değil mi? Çünkü ben daha çok görüyorum. Kadınların elinden her işin gelmesi mükemmel değil mi? Birdenbire o kadar kolay bir karar ki. Birdenbire diyebiliyorsun ki ben bakırdan caydım. Sonrasında tekrar diyebilirim ki ben bakır olacağım. Çünkü yapabiliyorsun. Çok kolay. Az önce web sitesine kodlama yaptım. Ondan önce video kurguladım. Şimdi saçımı boyuyorum. Sonuç güzel olur bu arada. O kadar artistik yaptım şu an. En çok göreceğim yerlere çok önem veriyorum. Kulağın şuraları çok ihmal ediliyor. Diplerim çok koyu ya. Bak kafamdaki renk olacak mı? Bak renk farkını görüyor musunuz? Görünüyor mu? Burası simsiyah, burası turuncu. Sanmayın ki aylardır boyamıyorum. Bir ayda bu noktaya geldik. Şimdi tam 10 dakika dipleri bekleteceğim. Saat tam 8. Kaşlarıma da birazcık süreceğim. Çünkü kaşlarımda turuncuya boyuyordum ve turuncu uçları var şu an. Bir de %9 oksidan olduğunu düşünürsek demek ki açacak da birazcık dengelesin. İyi olur. Kaşların arasına girmesine özen gösterin. Dipleri birazcık mıncıklayacağız ki böyle fazlalar falan hepsi de değmeyen yerler varsa gitsin. Bir de kaşınıyor zaten. Endişem çok koyulaşması. Diğer bir endişem turuncuyu kırmaması. Diplerden böyle yanma şeyleri geliyor. Kaşımı silip geliyorum. Onu burada yapamadım. Birazcık kaşlarım turuncu kaldı gibi geldi. Kırdı ama tam hayalimdeki gibi olmadı. Şimdi 10 dakika bitsin. 5 dakika oldu daha. Az tuttum muhtemelen. Açıkçası kaşlarımdan anladığım kadarıyla yeterince turunculuk kırılmayacak saçımda da. Böyle alıyorum. Buralarının da ıslandığını göreceğim. Saçın ıslanması burada çok önemli. Ama kasede yeterince de kalmadı gibi. Aralardan turuncu şeyler yerler çıkıyor. Buralar ıslak değil, kuru. Saçın hiç taranmamış yeri kalmaması şu an bana çok önemli geliyor. Şeyi merak ediyorum. Turuncu zeminde aka ne verecek bu bana? Belki cilayı şimdi hiç yapmayız. Tamam mı? Direkt yıkarız. Cilayı da işte turunculaştığında basarız. Bak şurası kuru. Ay çok alakasız. Şeyi izliyor musunuz? Güzelleştiğim Yaz dizisini. Çok sardım ya. Bunu merak ediyorum. Team Jeremiah mısınız? O kadar zor soru. Team Jeremiah mısınız? Team diğer misiniz? Diğerin adını unuttum. Dün 5 bölüm izlemiştim oysa. Boya kokusu. Cam Cameron'ı falan hatırlıyorum ben. Onunla da git. Kafam kaşınıyor bir yandan da. Oopsie made oopsie. $100,000. Oops me. Yıkayıp geliyorum. Bye. Ve sonuçla geldim. Beğendim galiba. Galiba beğendim. Ne dersiniz? Sanırım bu işi de hallettik. Ne dersiniz? Oldu be.